Evet, girişte aracın en çok dikkat çeken iki özelliğinden bahsetmiştik. Biri rengi, biri de aslan pençesi gündüz led farlarımız. Şu anda çok fazla belli olmasa da şu anda led farlarımız açık. Burada da tekrardan bizim Ibiza'da da bahsettiğimiz Eco LED dediğimiz tarzda standart yansıtmalı led ampul grubumuz burada yer alıyor. Uzun ve kısalar bir arada. Gündelik lastik olsa gerçekten büyük bir panjuru var. Alt tarafta da tekrar dediğimiz herhangi bir kaplaması olmayan, daha sportif görünmesini sağlayan bir ekimiz daha bulunuyor. Benim de daha çok dikkatimi çeken burada tamponun bir lip tarzı duruşu. Az paketlerde tampon bu şekilde geliyor ve aracın en boş paketinden GT Line veya GT'ye kadar hepsinde bu sportif görünümünü sağlıyor. Ayrıca aracın ön tarafında da modelini belirten 208 yazısı burada üste taşınmış bulunmakta. Bakalım aracımızın kaputunun altında nasıl bir motor yatıyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi 1.2 PureTech 100 beygirlik modelimiz. Motorumuz biraz pis, kusura bakmayın görüntüden dolayı. Burada herhangi bir yalıtım keçemiz bulunmuyor. Aslında B segmentinde çoğu araçta şu anda incelediğimiz, belki de paketlerinden dolayı da olabilir bu. Kaputumuz şu anda kapatırken fark ettim, çok hafif. Bu da aslında açıp kapatan kadınlar için daha fazla kolaylık sağlayacaktır. Aracımızın arka kısmına geldiğimiz zaman ise boydan boya stopların birleşimini sağlayan bir Pione Black Peugeot yazılı bir detayımız bulunuyor. Açıkçası arkanın bir bütün görünmesi ve bu keskin, aynı zamanda bir bu kadar agresif gösterirken oval görünmesini sağlayan, baya karmaşık oldu ama oval görünmesini sağlayan bir yapıyı ancak bu şekilde tamamlayabilirsiniz zaten. Gayet şık olmuş. Aynı zamanda 3 tane pençeyi andıran stoplarımız da gayet hoş görünüyor. Artı olarak alt kısımda bir difüzörümüz bulunuyor. Tamamen şu kısımdan başlayıp tampon boyunca araca sportif bir görüntü katıyor. Artı olarak GT modeli olmamasına rağmen bu tip bir detay olması benim çok hoşuma gitti. Görsel olarak aracın bütününe gerçekten herhangi bir eleştiride bulunamayacağım. Fakat iç hacimde bunu bolca eleştiriyor olacağız. Bu görüntünün bir bedeli var. Evet, aracımızın bagajına bakacağız, şimdi bir göz atacağız. Bazı kaynaklarda 366 litre diyor, bazı kaynaklarda 311 litre diyor. Aslında tam olarak bir netlik kazanmış değil. Burada çok fazla bagajda anlatabileceğimiz bir şey yok aslında. Burada bir şey sabitleyeceğiniz bir kauçuk parçamız bulunuyor. Bagajda başka bir özellik yok, herhangi bir kança yok, herhangi bir bağlantı ekipmanları yapabileceğiniz, bir şeyleri bağlayabileceğiniz herhangi bir şey yok. Biraz ucuza kaçılmış bir panzotumuz var. Fakat bir şey daha söyleyeceğim. Bu bagaj kapağını biraz sert kapatmak gerekiyor. Yoksa bugün en az 10 kere yaşadığımız bir bagaj açık uyarısı alabiliyorsunuz. Bagaj tarafından da, aracın arkasından da bu şekildeydi genel olarak. Sürücüye doğru yöneltilmiş olan bir kokpit mevcut ve şuradaki kıvrımlar ve kapıyla birleşimleri açıkçası aracı size dönük yaptığından dolayı bayağı içinde güzel hissediyorsunuz. Oturuş olarak koltuklar vesaire gerçekten güzel tasarlanmış. Aracın orta kısmında şu güzel malzemeyi kullanıyorsun. Konsol kısmında bu güzel malzemeyi kullanıyorsun. Fakat burada neden bu ticari araç trimini kullanıyorsun Peugeot bilmiyorum. Ama yani şu kapıdaki şık birleşim, şık detayla beraber bu plastiğin kalitesi biraz daha yüksek olabilirdi. Artı olarak iç kısımda hemen bu orta konsol düğmeleri çok şık. Gerçekten çok şık. Dediğimiz gibi kullanım biraz zor. Sesleri çok güzel bu arada. Orta alanda telefonunuzu koyabileceğiniz 2 adet bölme bulunuyor. Buradaki cepler aslında bayağı geniş ve sanıyorum ki segmentinde bayağı mantıklı kullanılmış alanlardan bir tanesi. Özellikle vites topuzumuz olması gerektiği gibi çok şık bir şekilde bizi karşılıyor. Vites değiştirmek istediğimizde hemen burada bir tuşumuz var. Aracımızın şu şekilde de bir sustalı anahtarı bulunuyor. Hemen şöyle kapatalım. Üstünde kilitleme
farları açma ve açma kapama tuşu bulunuyor sadece. Evet, şimdi de 208'in sürüşüne geçmiş bulunmaktayız. Garipçe yollarındayız, Garipçe virajlarındayız. Aslında bu arabanın normalde motor seçeneklerinden vesaire çokça bahsettik zaten ama bu arabanın asıl olayı Hatch ruhu taşıması ve bununla alakalı yola gerçekten bir aslan gibi yapışıyor olduğunun iddiası. Şimdi bunları sizlerle beraber deneyeceğiz. Bu sefer virajdan viraja koşarken size tam olarak ne hissettiğimizi anlatacağız ama birçok videoda genelde sürüşe kendimizi adapte ettiğimiz için bunlardan çok fazla bahsedemiyoruz ama nedir ne değildir ya da herhangi bir kayma var mı, herhangi bir problem var mı bunları hep beraber görüyor olacağız bu videoda. Şimdi öncelikle süspansiyon seni direksiyonda nasıl hissettiriyor? Süspansiyon açıkçası biraz kararsız hissettiriyor. Çünkü araba hem çok konforlu hem de birazcık tabiri caizse kaba tabirle langur lungur böyle hani ne yapacağı çok belli değil. Mesela şu an çok sakin bir şekilde geçtik asistini ama bazı durumlarda bildiğiniz ciddi şekilde bir takırtı sesleri geliyor arabadan. Evet, Ve- ön takımdan bayağı bir lokur lokur dediğimiz tabir edilen bir ses var. Arkada da önde de. Evet. Aynı zamanda aracın kilometresi daha 25.000'de. Buna karşın araç sıfır kondisyonda diyebiliriz aslında. Evet. Bununla alakalı bu sesleri duymamamız lazım normalde. Ama maalesef duyuyoruz. Bu bir dezavantaj aslında. Ya gelirken de Ibiza ile geldik buraya. Aynı segmentin aracı, aynı fiyattalar şu anda. Onda bu tarz bir problem, bir ses, süspansiyon sesi yoktu. Yani sınıfındaki evet. birçok araçta bu ses yok. Artık ya bana şeyi hatırlatıyor. Kanalın ilk videosunu hatırlarsınız. Büyük dedesi 206. 206'yı hatırlatıyor aslında. Gerek malzeme kalitesi, kullanılan materyaller bildiğiniz 2006 yılının üstüne, 2002 yılının üstüne koyup böyle göğsü değiştirelim. İşte biraz multimedya ekleyelim vesaire böyle teknolojik öğeler barındırsın. Yeniden salalım piyasaya. Zaten çokça sevildiği gibisinden. Ya, tabii ki hani bu kadar basit değil söylenecek şey ama baktığınız zaman açıkçası eski bir 206 kullanıcısı olarak ben bunu hissettim çokça. Ama aracın sürüş keyfi güzel. Fakat şöyle bir problem var. Eğer boyunuz uzunsa bu aracın direksiyonu gerçekten çok aşağıda kalıyor. Bununla alakalı ciddi bir problem yaşıyor. Ben yaşamıyorum daha çok aslında ama Alper yaşıyor. bu Hatta ben problemi. arabayı süremeyecek hale geliyorum. Neden süremeyecek hale geliyorsun? Dizim direksiyona çarpıyor değil, resmen direksiyonu itiyor. Demin Direksiyon başımıza dizine şöyle basıyor. bir olay geldi. Kanalda ne kadar çok araç videosu var gördünüz. Araçlarla ne kadar aşırı neşiriz gördünüz. Buna rağmen Alper bana dedi ki araba çalışmıyor. Neden? Hani onu düşünüyoruz, aküsü falan bitti acaba. Alper'in dizi direksiyonda takılı kalıyor. Direksiyonun kilidini Kilidi. açtıkça direksiyon yeniden kilitleniyor diziyle falan. Hani öyle enteresan bir muhabbet oldu. O yüzden yani bu direksiyonun yukarı gidememesi bizi açıkçası biraz üzdü. Bizim boyumuzdan kaynaklı bir şey bu. Evet. Dediğimiz gibi. Diğer insanlar için hatta daha da bir rahatlık olabilir. Çünkü direksiyon çok el altında kalıyor. Çok yukarıda kalmıyor. Biraz da sportif bir hissiyatı var direksiyonun galiba. Kesinlikle ya direksiyon hissiyatı çok güzel. Yani sanki böyle bir spor otomobil kullanıyormuş hissi var ama onun dışında dediğimiz gibi bu ne kadar güzel olursa olsun bir dezavantaj. Ortalama tüketimden bahsedelim kabaca. Ortalama tüketimimiz şu an 8 litrelerde geziyor. Fakat biz buraya gelirken ya bu virajlı yollara trafiğe gelmeden önce ortalama 3.9-4 litre civarını Maslak Sarıyer arasında gördük. İstanbul'u bilenler bilir. Yani bu değer gerçekten güzel. Fakat tamamen ekonomik sürüşte bunu elde ettik. Şimdi de zaten karmasını hep beraber görmüş olacağız. Yakıt tüketimi konusunda aracın 1.2 motoru gerçekten güzel iş çıkarıyor bence. Sınıfından hiçbir şekilde yeri kalmıyor. 1.2 turbo benzinli bir araç. Az önce de bir gaza dokunmuştun sen. Evet. Tekrardan bakacağız ama beklediğin o 175 Nm torku, o hissiyatını alabildin mi? Motor sesi muazzam iyi bu arada. Şu an bayağı yokuş aşağı bir yerdeyiz. Rüzgar sesi olarak bence sınıfındaki araçlara göre gayet iyi. Evet, 140'tan sonra gelmeye başladı. Ani frende flaşörlerini yakıyor ve dörtler açık kalıyor. Araç bence yol konusunda hoş. Hoş, fakat hani 100 beygir, 175 1.2 PureTech Çok sonradan geliyor. çok Yani sonradan geliyor. şanzıman açıkçası birazcık baltalıyor bizi. Benim aklıma ilk incelediğimiz Hyundai i20 geldi. Evet, biraz. Yani o da aynı bu şekildeydi ama o atmosferik motorluydu. Evet, ama yani motor tepkisi çok benzer. Evet yani
turboda aynı zamanda gaz pedalında bir kickdown tuşu bulunmuyor. Hani belki araç bu yüzden atağa geçmiyor olabilir. Ya sonradan açılıyor çünkü böyle 4000'in üstünde tork eğrisini incelemedim ama 4000'in üstünde bir güç sarfiyatı oluyor açıkçası. Gücünü bize oralarda hissettiriyor. Şöyle üstünde bu arada lastik olarak kışlık bir lastik var. Petlas'ın bir lastiği var. Buna karşın yanaklı olmasına rağmen virajlarda süspansiyonla alakalı herhangi bir kararsızlık yaşamıyor araba. Yani nereye gitmek isterseniz oraya dönüyor gibi hissettirdi. İlerideki virajlarda zaten daha net göreceğiz. Ama gerek frenleme, gerek yol tutuşu açısından araç geçer not alır. Ki yumuşak dediğimiz süspansiyon Kesinlikle. sistemine rağmen. Şöyle bir yavaşlayalım. Kasislerden de bu arada ya, kullandığımız Ibiza'dan çok daha rahat geçiyor. Evet ama bu böyle lakırtı sesi açıkçası beni çok rahatsız ediyor. Evet, beni de çok rahatsız etti açıkçası. Ya böyle güzel düşünülmüş, böyle güzel tasarlanmış bir arabada. Genel olarak arabadan bir bahsedelim istersen. Bu araçtan beklentin neydi? Beklentini karşıladı mı? Bu araçtan beklentim açıkçası şuradan zıplar mıyız onu bekliyorum. Evet, süspansiyonun gerçekten sönümlemesi vesaire gayet iyi. Çalışma sesini duyduğumuz... Evet, yani ses olarak Kısım dezavantaj. Süspansiyon gerçekten çok sesli çalışıyor. Ama aracın sürüş konforu, yani sürüş açısı açıkçası beni çok tatmin etti. Yani incelemelerde kendi aramızda da bazı denemeler yapıyoruz tabii ki size böyle daha net somut veriler sunabilmek için. Ama bu arabayı hiçbir şekilde hizasından çıkaramıyoruz. Yani şurada keskin virajda göstereceğim size bunu. Ki üzerinde şu an kışlık lastik var, tekrar belirtelim. Bakın ani hareketlerde bile hiçbir reaksiyon göstermiyor. Yani direksiyon aslında çok hissi ama yol hakkında bize çok bilgi aktarmıyor ya da araba gerçekten yola çok iyi tutunuyor. Üstünde bir yazlık veya normal dediğimiz gündelik lastik olsa çizgisini hiç bozmuyor. Evet, hiçbir şekilde çizgisini bozmuyor. Ki ciddi bir virajdı. Bu Peugeot'un övündüğü ve de daha çok hani araçlarında, yeni nesil araçlarında da öyle, yeni çıkan 308'lerde de öyle. Sürücüye çok dönük olması bu ekranların, her şeyin nasıl hissettiriyor acaba? Alper, aslında bu soruyu sana sormak lazım. Çünkü aynı arabanın içinde şu an farklı duygular yaşıyoruz. Evet. Sebebi şu, ben şu an şoför koltuğundayım, arabayı kullanıyorum. Sen yan taraftasın, bizim boylarımız aşağı yukarı aynı seninle. Evet. Fakat sen rahatsız hissediyorsun, ben çok rahat hissediyorum. Bunun tek sebebi bence her şeyin bana dönük olması, yani bana uygun olarak yapılmış olması. Fakat senin tarafında yine sana bakan herhangi bir multimedya yok. Evet. Yani yan taraftaki ölsün mottosuyla daha çok tasarlanmış gibi. Ya kafamı çevirip bakmam gerekiyor böyle. Biraz yatay kaldığı için parlamalar oluyor falan. Ama yani sürücüyü çok mutlu ediyor, evet. Ama yan taraftakinin görüşünü biraz daha kısıtlıyor açıkçası. Multimedyayı direkt ben kullanabilirim gibisinden. Artı olarak klima panelinden de bahsedelim hazır içe bu kadar girmişken. Bu klima paneli beni gerçekten çok mutsuz etti. Arabayla işi dışı değilsiniz, teknolojiyi çok sevmiyorsunuz ve bu arabayı bir şekilde satın aldınız. Açıkçası başınız biraz dertte çünkü bu arabayı keşfetmek gerçekten bayağı uzun sürecek bir serüven. Alıştıktan sonra biraz pratik olsa da özellikle bu hız sabitleme olayları, işte anlık tüketime erişim hemen şu kadar kolay ama yani bu tuşu aramak gerçekten biraz uzun sürdü bizim için gibi. Ya biraz benim bir eleştirim de olacak. Tamam, bütün araçlar sert plastik şu anda B segmentinde ama yani gerçekten bir hemen kolaylıkla çizilebilecek, hemen böyle pütür pütür olabilecek tarzda bir yapıda, açıkçası onu beğenmedim. Burada hani iki parçalı kokpit falan, iCockpit tarzında bir atla benimsenmiş bir tasarım vardı burada. İki parçalı bir kokpit var önümde de. Buradaki karbon desenli kumaş tarzı kaplama evet çok güzel. Bu segment içinde gerçekten bir hava katıyor. Burada da piyano bilek detaylarımız, burada metal bir çubuğumuz var. Bunlar çok güzel. Fakat hemen üstündeki plastiğin görüntüsü, dokusu, bu ağası yapısı, dallı budaklı yapısı gerçekten güzel. Fakat bu kapı üstündeki plastiğe eliniz dokunduğunda cari araç havası veren bir plastiği var. Yani burayı neden böyle güzel bir madde kullanırken, ya maliyet tabii ki de. Evet. Hani bu araç da diğer araçların karşısında ucuz bir araç değil baktığınız zaman.
Artık videolarda bu arada liste fiyatı söylemiyoruz. Çünkü örneğin eski başlıklarımıza, thumbnail fotoğraflarımıza baktığınızda Ibiza için mesela 220 bin liralık bir fiyat yazmışken bu araba şu anda 400 küsür binlerde oldu. Artık bunu takip edemediğimiz için güncel olarak bunu artık söylememe kararı aldık, güncel satış fiyatını. Ya segmentinde bütün artık fiyatlar birbirine 10 aşağı 10 yukarı. Aynen. Önceden 2 aşağı 3 yukarı falan oluyordu. Şu an 10, 15, 20'ler oynuyor. Donanımdan donanıma değişiyor. Şu anda bulunduğumuz araçta zaten orta paket diyebileceğimiz Allure donanımı bahsetmiştik. Genel olarak herhangi bir eksiğini görmedim açıkçası. Yani orta büyüklükte bir ekrana sahibiz. Fakat üstünde hiçbir fiziki tuş bulunmuyor. Sadece şu ana uçak kokpitini andıran görüntü çok güzel bu arada. Fakat hani görüntüyü yakalamak için aslında birçok şeyden vazgeçmiş Peugeot burada. Sebebi şu, şimdi buradan klimayı açıp kapatabiliyorum. Aynı zamanda buradan da klimayı açıp kapatabiliyorum. Fakat burada klima açık mı, kapalı mı, şunlar ne tarafa çalışıyor, ne çalışıyor, ne bitiyor. Açıkçası yani keşfetmek gerçekten çok güç. Çünkü ya maviler vermişler mesela. Mavi anladığım kadarıyla açık anlamını taşıyor. Ama bütün menüler zaten bir mavi alt tonu var. Bir Mesela mavi fontu var. hani şöyle göstereceğim. Hani kullanmayı bilmiyorsanız kullanmayın gibi falan yorumlar gelebilir çünkü. Açıkçası bu eleştiriyi ben de yapabilirdim başka videoda görsem. Hazır bir tünelin içine girmişken size aydınlatmadan da bahsedelim. Aracımızda far sensörü bulunuyor. Farları zaten görmüş olduğunuz üzere yani dış görsellerde eklemiştik. LED fara sahip. Şu ambiyanslarımızda, okuma lambalarımızı da açalım. Halojen Halojen aydınlatmalarımız bulunuyor. Bununla beraber klasik yine Fransız ve bütün araçlarda görebileceğiniz farlar açıldığında aracın iç aydınlatmasını ne kadar en parlak alırsanız alın bu düşüyor. Bunu kapatmak için herhangi bir yer göremedim. Fakat bu olumsuz bir durum değil. Akşam gözümüzü almaması için bu Evet. şekilde tasarlanmış. Aracımızda Apple CarPlay ve Android Auto bulunuyor. Fakat bu sadece USB ile sağlanabiliyor. Artı olarak burada bir navigasyon butonu var. Fakat bununla alakalı navigasyona bastığımız zaman navigasyon donanımı olmadığını söylüyor bize. Bu yüzden açıkçası neden konulduğunu anlamış değilim. Sadece CarPlay'de navigasyona bastığımızda Google Maps'i açmaya yarayan bir tür. Bu arada hız sabitleme ve limitlemeyi de bir kullanalım burada. Hemen şu üstündeki tuşa bastım. Hızı giriniz dedi önce, bir keşfedelim bakalım. Evet, hızı girdim. Direkt devreye aldı zaten kendini. Ortadaki tuş zaten direkt duraklat yazıyor. Buradan menüler arası geçiş yapabiliyoruz. Silecek kolundan. Artı olarak bu list yazan şeyin üzerindeki tuş da aynı işe yarıyor. Yani bu tuşu niye böyle değerlendirdiler bilmiyorum. Sabitlemeyi duraklatalım. İstersen bir aracın galiba orada uzun şeyini gördüm ben. Uzun kullanım kilometre Yakıt Yakıt ortalaması. tüketimi, Şu evet. an 8,5 ortalamaya sahip araç. son 3800 kilometrenin ortalaması. Evet. Genelde şehir içi diyebiliriz bu araç için. İşte daha çok şehir içinde kullanılan bir araç. Evet. Yani İstanbul İstanbul'da trafiği. kullanılan bir araç. Şimdi çok dik bir rampadayız. Bu rampada aracın performansını şöyle duracağım. Burada aracın performansına bir bakmak istiyorum açıkçası. Evet, şimdi araçta sıfırdan yokuş yukarı bir kalkış yapıyoruz. Evet, hiçbir şekilde ben gitmem demiyor. Hala hızlanmaya devam ediyor. İkişer üçer hızını arttırıyor. Aracın motoruyla alakalı, şanzımanıyla alakalı istediğiniz kadar kişi binsin. Aracın içinde istediği kadar ağırlık olsun. Hiç problem yaşamazsınız. Gaza bastığınız anda yine bütün gücüyle çekmeye çalışıyor. Ya bu tabii ki turbo destekli motorların en güzel yanı.